Günümüzde oyun endüstrisi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hızla büyüyen ve sınırları zorlayan bir sektör haline geldi. Bu dinamik dünyada heyecan verici oyun projeleri her geçen gün ortaya çıkmakta. Ancak bu projeler gerçekleşene kadar farklı disiplinlerin bir araya gelmesini ve uzun soluklu bir üretim sürecini gerektirmekte. Tam bu noktada ise hayalleri gerçeğe dönüştürmek için yatırıma ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden oyun dünyasında adım atarken doğru bir pitch deck hazırlamak ve etkili bir sunum yapmak projenizin kapılarını açmada ve potansiyel yatırımcıları etkilemek için kritik bir öneme sahiptir. Oyun fikrinizi sunduktan sonra yatırımcıların aklına ilk iki soru gelir. Bu oyun yapmaya değer mi? Bu ekip sundukları oyunu yapmaya başarabilir mi? Sunumlarınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı unsurları şu şekilde bahsedebiliriz. Yatırımcılarınızı tanımak. Yatırım sunumu yaparken kimlere yaptığınızı veya yapacağınızı araştırmalısınız. Yapacak olduğunuz oyun fikrinizin yakın olduğu firmaları, yapımcıları araştırarak onları hedeflemeniz daha mantıklı olacak ve başarı oranınızı yükseltecektir. Mobil oyun çıkartan bir firmaya konsol oyunu fikriyle gitmek iki taraf için de zaman kaybı olacaktır. Oyun hikayesi ve dünyası üzerinde aşırı durmak. Birçok oyun ve şirket, tanıtımlarında kendi yaratıcı oyun dünyalarını ve bu dünyaların karmaşık hikayelerini uzun uzun anlatırlar. Ancak gerçek şu ki, bir oyun satın aldığınızda bu karmaşık bilgileri hızla özümsemek ve anlamak mümkün olmayabilir. Bir oyunun gerçek çekiciliği, kendisiyle tek başına etkileşim kurabilme yeteneğiyle ölçülmelidir. Eğer oyununuzun çarpıcı olabilmesi için bu kadar fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsa, işte o zaman gözden geçirilmesi gereken bazı temel sorunlarınız olabilir. Oyununuzda kullanacağınız mekanikler. Oyun içerisinde hazırladığınız mekanikler, hazırladığınız pitch deck sunumunda yer almamalıdır. Ancak oyununuz özellikle bir mekanikte unique'se ve user select point'iniz, yani satış noktanız bunun üzerindense gösterebilirsiniz. Bunun haricinde crafting, envanter, gathering gibi klasik mekaniklerin gösterimine gerek yoktur. Game Pillars ile Hook farklı şeylerdir. Game Pillars oyunun temelleri diyebilirken, Hook ise oyununuzun eşsiz kılan durumlarıdır. Yani kullanıcıyı çekeceğiniz noktalar. Yatırımcıların genellikle bilmek istedikleri, yapacak olduğunuz oyununuzun farklarının ne olmasıdır? Ortaya çıkartacak özelliğiniz nedir? Bunlar oyunda olan özellikleriniz, harika bir hikayeye sahibiz, çok immersive bir oyun yapıyoruz gibi cümleler maalesef alarm çanlarını çaldırabilir. Ekip olarak bunlar önem vermeniz gereken noktalardır ancak oyununuzu maalesef bunlar satmaz. İnsanlar bu oyunu neden satın alması gerektiğini anlatacağınız noktaları olmalıdır. Gerçekliğe fazla takılı kalmak. Gerçekte kimse birkaç kez vurularak koşmaya devam edemez. Gerçekliği oyununuzda veya ekibinizle yapmamak için bahane olarak kullanmamalısınız. Tabii ki bu söylediğimiz hard simülasyon oyunları için geçerli değildir. Örneğin Red Dead Redemption benzeri bir oyun yapmak istiyorsanız tabii ki de kullanabilirsiniz. Zaten oyunların bir bakıma amacı da gerçek dünyada yapamadığınız veya yapmadığınız şeyleri yapabilmektir. Teknik riskler. Anlattığınız oyun fikri yatırımcıların süzgecinden geçtikten sonra konu bu fikrin yapılabilir olmasına gelir. Büyük riskler almak önemlidir. Ancak bunun bilincinde olunmalıdır. İnsanlara ve yatırımcılara bu oyunu yapabileceğinizi net şekilde gösterebilmeniz gereklidir. Prototip. Genellikle prototip aşamasındayken en basit mekanikler gösterilmeye çalışılır ve zor şeylerden vazgeçilir. Ancak bu bir hatadır. Prototiplerinizi hazırlarken dikkatli olmalısınız. Ve prototipinizin amacı game hook noktanızı, yani kullanıcılar için özgün olan kısmını çarpıcı bir şekilde göstermelidir. Onun haricinde karakterinizin yürümesini, zıplamasını göstermek gereksizdir. Hazır olmayan asetlerin gösterilmesi. Eğer elinizdeki oyun asetleri veya konsept tasarımlar yüksek kalitede değilse, çok fazla göstermemek daha akıllıca olabilir. Bir iki tanesi yeterli olacaktır. Kaliteli bir aset veya konsept tasarım kullanmak, birçok hazır olmayan asetten çok daha iyidir. Monetization modeliniz üzerinde çok fazla durmak. Oyundan nasıl gelir elde edeceğinizi fazla detaylı bir şekilde saatlerce anlatmanıza gerek yok. Ancak yatırımcılardan veya ilgilenen kişilerden soru gelirse detaylı bir şekilde anlatabilmelisiniz. Projenizin skopunu bilmek. Yapacak olduğunuz projenin ne kadar bir desteğe ihtiyacınızın olduğunun bilincinde olmalısınız. Nihayetinde bu bir fizibilite çalışmasıdır. Yatırımcıların neye ne kadar harcayacaklarını ve yapılabilir olduğunu bilmelidir. Örneğin, oyun oyunculara kaç dakika oynanış süresi sunacak? Kaç seviyeden oluşacak? Kaç kişilik bir ekibe ihtiyacınız var? Projeyi hayata geçirmek için ne kadar süreye ve bütçeye ihtiyacınız var? Bunların hepsini bilmelisiniz. Beklentilerin tutarlılığı. İnli olarak yapacağınız bir oyunda en iyi rakiplerinizin satış miktarını söylemek pek akıllıca değildir. Bu yüzden bunu planlayarak tahmini satış miktarınızı akıllıca belirlemelisiniz. Platform oyunu hedefliyorsanız, yapacak olduğunuz indie bir oyunda Little Nightmares veya Inside kadar satış miktarı alamayabilirsiniz.
Ve ayrıca bunun bir iş ilişkisi olduğunu unutmayın. 6 aydan 3 yıla kadar sürebilir. Belki daha fazla da sürebilir. Karakteriniz ve davranışlarınızın da bunun için düzgün olması gerekir. Eğer sunumda bile katlanabilir değilseniz, uzun vadede neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bonus olarak ise bazen oyunlarınızı Gaming İstanbul, Gamescom ya da Game Jam gibi etkinliklerde sunma şansı bulabilirsiniz. Eğer oyununuzda ses efekti ve müzik faktörü çok önemliyse yanınıza kulaklık almayı ihmal etmeyin. Çoğu firma bunu unutabiliyor.